Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size anabolizan kullanım sonrası çöküşten bahsedeceğim kısaca. Uzun zamandan beri anaboliklerle ilgili video yapmıyorduk. Bunu da yapmak istememin sebebi son özellikle 3-4 aydan beri testosteron bol dönem kürü yapıp da kürü içerisinde sertleşim bozukluğuyla ilgili şikayetlerle geliyor insanlar. Hani bu normalde olmaması gereken bir şey. Kürün içerisinde testosteron bol dönem kullanırken sertleşme bozukluğu, erektil disfonksiyon yakılmasının olmaması gerekiyor. Herhalde son 3-4 ayda bir 10 kişi bu şikayetle başvurdu. Hani nedenini bilmiyoruz açıkçası. Hani kişilerin kan tahlilleri de aldıkları anabolizanlarla uyumlu geldi. Bakmak lazım, değerlendirmek lazım. Tabii sonuçta riske dayalı bir iş bu anabolizan kullanımı. Her türlü riski göze alması gerekiyor. Şimdi anabolizan kullanırken çöküş neden oluyor? İki türlü çöküş oluyor. Bir tanesi çok yüksek testosteron seviyelerine, serbest testosteron seviyelerine varıyor anabolizan kullanıcıları ve bu yaşam sevinci, dopamin şelalesine yüksek testosteron seviyesiyle bir bağdaştırıyorlar. Normalde fizyolojik seviyelerine hiçbir zaman çıkılamayacak, hiçbir zaman elde edilemeyecek. Çıtayı çok yükseltiyorlar ve düşerken, aşağı düşerken bile daha normal seviyelere gelirken bile kişi yavaş yavaş o dopamin seviyelerinin altına inmeye, o has seviyelerin altına inmeye başlıyor zaten ki sonuç olarak bu normal fizyolojik seviyelerin altına da iniyor zaten yani. Daha da kötü oluyor. Bu arada işte PCT gibi bu FSH, yükseltmek için herhangi bir şey kullanmazsa eğer daha da kötü oluyor. Ama kötü olmasa bile o güçlü ereksiyonlarla yakaladığı testosteron seviyelerini ya da o yaşam sevincine hiçbir zaman varamıyor tabii doğal olarak. Burada herkeste olmuyor tabii bu sıkıntı. Bu testosteron düşmesinde illa herkese sıkıntı olacak diye bir şey yok. Çok az kişide meydana geliyor. Özellikle kişinin ruhsal durumu labilse, kişi zorluklara karşı mücadele vermesi gerektiği zaman canı daha çabuk sıkılıyorsa, morali daha çabuk bozuluyorsa, her şeyi bir anda bırakan bir tipse eğer, bir de kendine etiket yapıştırmayı seviyorsa, işte mesela o etiket yapıştırmadı nedir? Hasta mesela PCT diyor, hasta mesela anabolizanları bıraktıktan sonra sertleşim bozukluğu ile ilgili problemler yaşayabilir. Sanki bunu her zaman yaşayacakmış gibi üstüne etiketlerse kişi odasına çıkıp saatlerce ağlayabilir. Yani, tabii bunun dışında aynı zamanda çok farklı klinik tablolara da geliyorlar. Mesela 3 yıl önce trenbolon kullanmış. 3 yıldan beri sertleşme bozukluğu var. Bütün kan testleri normal. İşte bir sene önce dekabolon kullanmış mesela. Bir senedir, bir sene sonra gelmiş bana. Hala testosteron yerlerde sürünüyor. FSH hala düşük. Öyle çok garip tablolarla gelen değişik hastalar da var. Değişik kişiler de var. Dediğim gibi sonuçta eğer çok iyi bir arabaya biniyorsan, çok güzel bir evde yaşıyorsan, anabolizan kür bittikten sonra tabii bunların daha kötüsünü yaşayacaksın. Daha kötü bir evde, daha kötü bir arabada yaşayacaksın belli bir süre. Bir de yani sonuçta yurt dışında bu halk sağlığı programı olarak geçiyor arkadaşlar. Yani Amerika'da bundan 6-7 sene önce yapılan çalışmada 4 milyon kullanıcı, anabolizan kullanıcısı olduğu tespit edilmiş. Bunun TRT alanlar hariç yani aynı fizyolojik şartlarda testosteron replasman tedavisi yapanlar haricinde 4 milyon anabolizan kullanıcısı var. Tabi oranın alım gücü daha yüksek. Bu ilaçlara daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar ve insanlar bunu 12 ay kullanmaya başlıyor ondan sonra. Yani bu 12 ay kullanmaya başlayınca artık bu bir şekilde bir ilaç bağımlılığı adını almaya başlıyor. Hollanda'da bunun için özel anabolizan kürü bıraktırabilmek için insanlara özel klinikler, spesifik poliklinikler açılmış kamu hastanelerinde baktığımızda gerçekten kolay bir şey değil yani. Bu anabolizanları uzun yıllar kullanıp da ondan sonra onları birden bırakmak çünkü yani gerçekten insan büyük bir boşluğa girer. Böbrek üstü bezlerini almak gibi bir şey yani. Böbrek üstü bezlerini alırsan bir insan ölür. Sonuç olarak bu riske dayalı bir olay arkadaşlar. Bu keyfi olarak alınıp kullanılacak. İşte bu yaz işte plajda güzel vücut yapayım şeklinde yani kullanılacak şeyler değil. Zararlı şeyler sonuçta. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.